Merhaba arkadaşlar. Bugün bilim dünyasının en ilginç ve tartışmalı figürlerinden biri olan Nikola Tesla'nın hayatını keşfe çıkacağız. Tesla yalnızca bir mucit değil, aynı zamanda geleceği öngören bir vizyonerdi. Ancak yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı mucizelerle dolu bu hikaye günümüzde hala sorgulanmaya devam ediyor. Tesla'yı tanıyorsanız onun dehasını, tanımıyorsanız hayatının sırlarını öğrenmeye hazır olun. 1856 yılında günümüzün Hırvatistan bölgesinde küçük bir köyde dünyaya gelen Nikola Tesla'nın hayatı erken yaşta bilimle tanışmasıyla şekillendi. Genç yaşta elektrikle ilgili deneyler yapmaya başladı. Bir dönem Viyana Üniversitesi'nde eğitim aldı. Ancak burada eğitimine devam etmedi. Peki neden? Tesla'nın hayatında hangi olaylar onu Amerika'ya gitmeye ikna etti? Nikola Tesla, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun doğu hududunda, günümüz Hırvatistan'da Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Ailesi, dönemin eğitimli ve entelektüel bir topluluğun parçasıydı. Tesla'nın babası Milutin Tesla bir yazardı ve yerel bir Pravoslav papazıydı. Annesi Georgina Duca Tesla ise ev hanımıydı ve el sanatı konusunda yetenekliydi. Tesla'nın çocukluğunda annesinin yaptığı aletler ve mekanik oyuncaklar onun bilim ve mühendisliğe olan ilgisini besledi. Baba-oğul ilişkisi Tesla'nın hayatında önemli bir rol oynadı. Babası Milutin Tesla'nın eğitimine büyük önem veriyordu. Ancak onun bilim ve mühendisliğe olan ilişkisinden ziyade daha çok edebiyat ve felsefe alanında ilerlemesini istiyordu. Bu durum Tesla'nın kişiliği üzerine derin bir etki bıraktı. Tesla, babasının beklentilerine karşı çıkarak kendi tutkusunu olan bilim ve mühendislik alanında ilerlemeye karar verdi. Bu içsel çatışma onun hayatının geri kalanında da sürecek bir mücadele haline geldi. Çocukluğu boyunca Tesla özellikle elektrik ve manyetizma konularına büyük ilgi duydu. Okulda mükemmel bir öğrenci olmasına rağmen babasıyla olan ilişkisi zaman zaman gerginleşti. Tesla genç yaşta elektrikle ilgili deneyler yapmaya başladı ve bu süreçte bilimsel düşüncelerinin temellerini attı. Ailesinin desteği olmadan kendi tutkularını ve hayallerini takip etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak Tesla'nın aile hayatı onun bilimsel kariyerinin şekillenmesinde belirleyici bir faktördü. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi onu daha da bağımsız ve kararlı bir birey haline getirdi. Tesla sonunda kendi yolunu çizmeye karar verdi. Nikola Tesla çocukluğunun geçtiği Similjin köyünden ayrılarak eğitim hayatına devam etmek için 1875 yılında Avusturya'nın Graz şehrinde bulunan Graz Teknik Üniversitesi'ne kaydoldu. Bu Tesla'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktasıydı. Köy ortamından daha kozmopolitik bir şehre geçiş yapması, onun düşünce yapısını ve bilimsel bakış açısını derinlemesine etkiledi. Graz'taki üniversite hayatı, Tesla'nın mühendislik ve bilim alanındaki tutkusunu besleyen bir ortam sağladı. Bu dönemde özellikle elektrik mühendisliği derslerine yoğun ilgi gösterdi. Tesla, derslerinde yüksek başarı gösterdi. Ancak aynı zamanda öğretim yöntemlerine ve uygulamalarına eleştirel bir yaklaşım geliştirdi. Kendi deneysel öğrenme yöntemlerini benimseyerek klasik eğitim sisteminin sınırlarının ötesine geçmeye çalıştı. Graz'daki eğitim süreci Tesla'ya teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirme fırsatı sundu. Bu, onun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmesinde önemli bir rol oynadı. Elektrik akımı ve manyetizma konularındaki derinlemesine bilgisi ona yeni fikirler geliştirme konusunda ilham verdi. Tesla, üniversite yaşamında geleneksel derslerin ötesinde kendi öğrenme yöntemlerini geliştirdi. Öğretmenlerin ve müfredatın beklentilerine uymak yerine kendi projelerini ve deneyleri üzerine çalışarak bağımsız bir düşünür haline geldi. Bu süreç onun bilimsel yaratıcılığını artırdı. Tesla üniversite döneminde elektrikli makineleri ve aletleri denemeye başladı. Bu deneyler gelecekteki icatlarının temellerini attı.
Bu dönemde özellikle alternatif akım sistemine olan ilgisi daha sonra kariyerinde önemli bir rol oynadı. Gras'taki geçirdiği zaman Tesla'nın yalnızlık hissini artırdı. Bu, onu daha bağımsız bir birey olmaya ve kendi fikirlerinin peşinden koşmaya teşvik etti. Ailesinin beklentilerinden uzaklaşarak kendi yolunu çizme kararı aldı. Nikola Tesla'nın Graz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimi, onun mühendislik ve bilim alanına derin bir anlayış geliştirmesine ve bağımsız bir düşünür haline gelmesine büyük katkılarda bulundu. Bu dönemde yaşadığı aydınlanmalar, onun daha sonraki kariyerinde gerçekleştireceği yenilikçi projelerin temellerini oluşturdu. Tesla bu deneyimlerin ardından kendi vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli cesareti ve bilgiyi kazandı ve dünyanın en önemli mucitlerinden biri olma yolunda ilerlemeye başladı. ...1880'lerin başında Tesla, Edison'un şirketinde çalışmaya başladı. Edison, o dönemde elektrik aydınlatma sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştı ve doğru akım sistemlerini geliştirmişti. Tesla, Edison'un şirketinde mühendis olarak katıldı. Burada çeşitli projelerde çalıştı. Ancak Tesla, Edison'un yöntemlerini benimsediği doğru akım sisteminin sınırlamalarını fark etti. Tesla, elektrik iletiminde daha verimli bir sistem olan alternatif akım sistemini geliştirmeyi hayal ediyordu. Edison ise doğru akım sistemini savunmaya devam etti ve Tesla'nın alternatif akımına karşı çıkıyordu. İki bilim insanı arasında büyük bir fikir ayrılığı ortaya çıktı. Tesla, Edison'un doğru akım sistemini daha verimli hale getirmek için yaptığı değişikliklerin yetersiz olduğunu düşünüyordu. Bu farklı teknik ve ticari vizyonlar iki mühendis arasında bir çatışma yarattı. Hatta Tesla'ya Edison'un şirketinde çalışmaya başladığında Edison ona $18.000 bir ödeme teklif etmişti. Ancak çalışmaya başladıktan sonra bu teklifin sadece şaka olduğunu ve bu paranın ödenmeyeceğini öğrenmesi Tesla'nın hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Edison, Tesla'nın çalışmalarını yeterince değerli görmüyor gibiydi ve bu durum Tesla'nın şirketten ayrılmasına sebep oldu. Nikola Tesla, Edison'un şirketinde çalışırken kendi yenilikçi fikirlerini gerçekleştirmekte zorluk çekti. Edison'un katı yönetim tarzı ve çalışmaları üzerinde tam kontrol sahibi olması, Tesla'nın bağımsız bir şekilde çalışmasını engelledi. Tesla, kendi projelerini geliştirme arzusuyla hareket ederek Edison'un şirketinden ayrılmayı tercih etti. Tesla, Edison'un şirketinden ayrıldıktan sonra kendi projelerine odaklanmak için çalışmalara başladı. 1887 yılında kendi laboratuvarını kurmaya başladı ve burada alternatif akım elektrik sistemini geliştirmek için önemli çalışmalar yaptı. Bu ayrılış Tesla'nın kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve daha sonra kendi isim bilgilerini ve icatlarını geliştirmeye devam etti. Tesla zamanla elektrik alanında yaptığı yeniliklerle dünyanın en ünlü mühendislerinden biri haline geldi. Nikola Tesla kendi laboratuvarını kurduktan sonra birçok önemli buluş ve yenilik gerçekleştirerek elektrik mühendisliği ve teknoloji alanında devrim yaratan çalışmalara imza attı. Tesla'nın en önemli katkılarından biri alternatif akım elektrik sistemini geliştirmesidir. Alternatif akım, elektrik enerjisinin daha uzun mesafelerde verimli bir şekilde ilerlemesine olanak tanıdı ve günümüzde dünya genelinde elektrik dağıtım sistemlerinin temelini oluşturdu. Tesla, alternatif akım sistemler için tasarlanmış indüksiyon motorunu geliştirdi. Bu motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için alternatif akımının kullanılır endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Tesla, yüksek voltaj ve düşük akım üretebilen Tesla bobinini icat etti. Bu cihaz, kablosuz enerji iletimi ve radyo dalgaları üzerine yaptığı çalışmalar için önemli bir araçtı
ve aynı zamanda şimşek ve elektriksel boşalmanın araştırılmasında da olanak sağladı. Nikola Tesla, Sırbistan'daki yıllarda bile doğanın güçlerini nasıl kullanabileceğini düşünmeye başlamıştı. Genç yaşlarda özellikle Niagara şelalelerini gördükten sonra bu doğal muhteşemliğin sağladığı güçlü su akıntısını elektrik enerjisine dönüştürme fikrini kafasında şekillendirmeye başladı. Tesla, Niagara şelalelerinin muazzam su gücünü elektrik enerjisi üretiminde kullanmayı hayal etti. Doğanın sunduğu bu enerjinin insanlığın elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanabileceğine inanıyordu. Genç yaşta suyun akışının gücünü, mekanik enerjiyi ve sonuç olarak elektrik enerjisini nasıl dönüştürebileceği konusunda birçok düşünce kafasında gelişti. Tesla, Niagara'dan elde edilen enerjinin uzak mesafelere taşınabilmesi gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle alternatif akım sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Alternatif akım sisteminin yüksek voltajla iletilerek kayıpların en aza indirilmesini sağladığını gördü. Bu sistem Niagara şelalelerinden elde edilecek elektrik enerjisini büyük şehirlerde kullanılabilir hale getirecekti. Tesla, 1880'lerin sonuna doğru Niagara şelalelerinin elektrik enerjisi üretiminde kullanma projesini geliştirmeye başladı. Bu projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan finansmanı sağlamakta zorluklar yaşadı. Ancak bu vizyonu destekleyen birçok önemli endüstriyel yatırımcı ile tanıştı. Bu süreç onun mühendislik kariyerinde büyük bir dönüm noktası oldu. Tesla'nın Niagara Şelaleleri projesi George Westinghouse ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Westinghouse Electric Company, Tesla'nın alternatif akım sistemi patentini satın aldı. Niagara şelalelerinde dünyanın ilk büyük ölçekli hidroelektrik santralini kurmak için gerekli yatırımları yaptı. 1895 yılında bu santral elektrik üretmeye başladı ve New York City'ye enerji sağlamaya başladı. Tesla, çocukluğundan beri büyük bir doğa harikası olan Niagara şelalelerinin gücünden faydalanabilmenin hayallerini taşıyordu. Teknik zorluklar gözleri korkutuyordu. Proje için 5000 beygir gücünde 3 adet alternatör gerekiyordu. Bu jeneratörler o güne dek üretilenlerin içinde en büyüğü olacaktı. Tesla ve Westinghouse mühendisleri arasında çalışma frekansı konusunda ciddi anlaşmazlıklar vardı. Tamamen kurulduğunda dahi sistemin kesinlikle çalışacağını düşünen tek kişi Tesla'ydı. Teknik ayrıntılar noksansız bir şekilde halledildi. Artık geriye kalan yalnızca anahtarı kaldırmaktı. ...1896'da sistem devreye sokuldu ve elektrik çağı başladı. Niagara'nın suları 5000 beygir gücündeki jeneratörlerin şartlarına bağlı olan devasa büyüklükteki su tribünlerini döndürmeye başladı. Jeneratörlerden elde edilen gerilim transformatörlerin yardımıyla 22.000 volta yükseltildi. Uzun mesafe hatları üzerinden gönderildikten sonra tekrardan alçaltılan gerilim bölgesel yerleşim yerlerinin aydınlatılmasını ve Tesla motorlarına çalışmaları için gerekli olan gücü sağladı. Nikola Tesla çocukluk hayalini gerçekleştirdiğinde içindeki mutluluğu anlatmak için şu cümleleri söylemişti. 30 yıl sonra çocukluk planımı Niagara'da gerçekleştirdiğini gördüğümde ve aklın çözülemez gizemine hayretle baka kaldığımda duyduğum şaşkınlığı bir hayal edin. Of the practicality of this scheme. Niagara'daki jeneratör sayısı birkaç yıl içerisinde 10'a çıkarıldı.
Yüzyılın sonuna kadar New York şehrinin güç hatları 580 kilometreye kadar genişlemişti. Akımların savaşı sona ermişti ve kazanan Tesla olmuştu. Tesla'nın motoruyla birlikte etkili bir şekilde öne çıktığı dönemde Edison iş yapamaz olmuştu. Kendi şirketindeki saygınlığı da esasen yitirmişti. Bu Edison'un kısa sürede unutacağı bir şey değildi. Niagara Şelaleleri projesinin başarısı sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm sağladı. Elektrik ile aydınlatılan şehirler insan yaşamını kolaylaştırdı ve modern yaşamın kapılarını araladı. Proje tamamlandığında şehirler artık geceleyin karanlıkta kalmıyordu. Tesla'nın hayali insanların yaşam kalitesini artırırken aynı zamanda enerji kullanımında devrim yarattı. Niagara şelalelerinde elde edilen enerji sayesinde birçok şehirde büyük etkinlikler ve kutlamalar düzenlendi. Bu kutlamalar insanların elektrikle aydınlatılmış gecelerde topluca bir araya gelerek yeni bir çağın başlangıcını kutlamalarını sağladı. Nikola Tesla 1880'lerin sonlarından itibaren New York'ta kendi laboratuvarında birçok yenilikçi projeye imza atarak bilim dünyasında adını duyurmaya başlamıştı. Ancak 1895 yılında yaşanan trajik bir olay Tesla'nın kariyerinin seyrini etkileyen önemli bir dönüm noktası oldu. Tesla, laboratuvarında alternatif akım sistemleri, radyo dalgaları ve hatta kablosuz enerji ile ilgili deneyler yapıyordu. 1895 yılının bir kış akşamı Tesla'nın laboratuvarında bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre bir elektrik arızası ya da tesiste kullanılan malzemelerin yanıcı olması büyük rol oynamış olabilir. Alevler hızla yayıldı ve laboratuvarın içinde bulunan birçok değerli ekipman, deney düzenekleri ve Tesla'nın yıllarca süren araştırmalarının sonuçları alevler içinde maalesef yok oldu. Yangının sonucunda Tesla sadece fiziksel varlığını değil, aynı zamanda birçok önemli projesini de kaybetti. Laboratuvarındaki deney düzenekleri ve belgeler onun gelecekteki icatları için büyük bir kayıptı. Yangında yok olanlar arasında kablosuz enerji ile ilgili ilk denemelerinin kayıtları, alternatif akım sistemlerine dair geliştirdiği yenilikçi tasarımlar ve çeşitli deney malzemeleri yer alıyordu. Bu kayıplar Tesla'nın için büyük bir darbe oldu. Çünkü bu deneyler ona yeni teknolojiler üretme ve insanların enerji ihtiyaçlarını karşılamak yolunda büyük fırsatlar sunuyordu. Yangının ardından Tesla büyük bir duygusal çöküntü yaşadı. Yıllarca süren çalışmalarının ve hayallerinin bir anda yok olması onun üzerindeki baskıyı arttırdı. Tesla, başarılı olmak için harcadığı zamanın ve emeğin boşa gittiğini düşünerek derin bir hayal kırıklığına uğradı. Ancak bu kayıplar onun azmini kırmakta uzun sürmedi. Tesla, yaşadığı bu kötü deneyime rağmen bilim ve teknolojiye olan tutkusunu kaybetmedi. Yangından sonra yeni bir laboratuvar kurma kararı aldı ve tekrar hayallerindeki projelere odaklandı. Yangın, Tesla'nın kariyerinde bir geçiş dönemini simgeliyordu. Yeni bir laboratuvar kurarken daha önceki deneyimlerinden ders aldı. Yıkılan laboratuvarındaki tecrübeleri gelecekteki projelerinde daha dikkatli ve planlı olmasını sağladı. Tesla yeni laboratuvarında çok daha yenilikçi ve cesur projeler geliştirmeye başladı. Nikola Tesla, kablosuz enerji iletimi konusundaki hayalini gerçekleştirmek için çeşitli deneyler yapmış ve yenilikçi projeler geliştirmiştir. Bu projelerin en dikkat çekici olanların arasında Wardenclyffe Kulesi ve çeşitli kablosuz enerji iletim deneyleri bulunmaktadır.
Nikola Tesla, Wardenclyffe Kulesi'ni inşa ederek kablosuz enerji iletimi ve iletişim sistemlerini kurmayı hedefliyordu. Bu kule, dünya genelinde enerjiyi kablosuz olarak iletmek ve iletişim sağlamak amacıyla tasarlandı. Tesla, yüksek frekanslı alternatif akım kullanarak yer altındaki iletkenler aracılığıyla enerjiyi yaymayı önerdi. Kule, hava ve yerin elektriksel özelliklerini kullanarak enerjiyi havadan iletmeyi amaçlıyordu. Tesla'nın düşündüğü sistem, dünyanın doğal elektriksel alanı ile bir etkileşim yaratmayı içeriyordu. Kule tamamlanmadan önce Tesla çeşitli deneyler yaparak kablosuz enerji iletimi üzerine çalıştı. Bu deneylerden biri yüksek voltajlı akım kullanarak enerjiyi havada iletmekti. Tesla, küçük ölçekli kablosuz enerji iletimini başarılı bir şekilde denedi ve ampulleri kablosuz olarak aydınlattı. Tesla, kablosuz enerji iletimi ile sadece iletişim değil, aynı zamanda aydınlatma alanında da devrim yaratmayı hedefliyordu. Farklı ortamlar ve mesafelerde kablosuz enerji iletimi deneyleri yaparak, çeşitli ampulleri kablosuz olarak aydınlatarak bu fikirlerini test etti. Örneğin, yüksek frekanslı elektrik dalgalarıyla aydınlatılan ampuller tam olarak kablosuz enerji iletiminin potansiyellerini gözler önüne seriyordu. Tesla, kablosuz enerji iletiminin sınırlarını zorlayarak dünya genelinde enerji iletimini sağlamak için büyük ölçekli deneyler yapmak istiyordu. Tesla, çeşitli deneylerde atmosferdeki elektrik yüklerini kullanarak büyük mesafelere enerji iletmeye çalıştı. Bu deneyler sırasında Tesla'nın elektrik yüklerini toplamak için büyük metal yapılar ve uçuş testleri gibi yöntemler kullandığı biliniyordu. Nikola Tesla, kablosuz enerji iletimini konusundaki hayalini gerçekleştirirken birçok yenilikçi deney ve proje geliştirdi. Ancak finansal sorunlar ve zamanın bilimsel toplumu tarafından yeterince desteklenmemesi gibi faktörler projelerin çoğunun tamamlanmasını engelledi. Nikola Tesla hayatı boyunca birçok olağanüstü buluş ve fikir geliştirmiş olsa da finansal zorluklarla ve kişisel kayıplarla dolu bir yaşam sürmüştür. Bu durum onun bilimsel başarılarının yanı sıra zorluklarla dolu bir hayat hikayesini oluşturmuştur. Tesla birçok zaman toplumun bilim ve teknoloji anlayışının gerisinde kaldı. Zaman zaman onun fikirleri ve projeleri çağdaşları tarafından anlaşılmadı ya da ciddiye alınmadı. Özellikle kablosuz enerji iletimi gibi devrim niteliğindeki projeleri bilim camiasında ve yatırımcılar arasında yeterince ilgi görmedi. Bu durum Tesla'nın yalnızlık hissini derinleştirdi. Bunun yanı sıra Tesla'nın zamanla tanıştığı bazı dolandırıcılar ve sahtekarlar onun yenilikçi fikirlerini çalmaya çalıştılar. Örneğin bazı yatırımcılar Tesla'nın projelerine destek verme vaadiyle onun güvenini kazandıktan sonra onu maddi olarak daha da zor duruma soktular. Tesla, insanlara olan güvenini kaybetmeye başladı ve bu durum onun sosyal ilişkilerini ve olumsuz yönden etkiledi. Hayatının son yıllarını yalnızlık içinde geçirdi. 1943'te New York'taki bir otel odasında tek başına ölü bulundu. Ölümü büyük bir bilim insanı ve yenilikçinin hayatının sona erdiği an olarak kaydedildi. Ölümünden sonra birçok buluşu ve fikirleri günümüzde hala tartışılmakta ve incelenmektedir. Ancak Tesla'nın yaşamı boyunca aldığı maddi kayıplar onun bilimsel başarılarının gölgesinde kalmıştır. Tesla'nın ölümünden sonra iş dünyası ve bilim camiası onun katkılarını daha iyi anlamaya başladı. Ancak yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklar ve hüsranlar onun sadece bir bilim adamı değil, aynı zamanda bir vizyoner olarak da ne kadar kaybedilmiş bir potansiyel olduğunu da bir göstergesidir. Tesla'nın yaşamı yenilikçi fikirlerinin ve bilimsel başarılarının her zaman yeterli finansal destek ve toplumsal kabul ile eşleşmeyebileceğini göstermektedir. Sevgili izleyiciler, bugün Nikola Tesla'nın dehasına dair bir yolculuğa çıktık. Onun yenilikçi fikirleri ve vizyonu dünyamızı şekillendiren birçok buluşa ilham verdi. Umarım Tesla'nın hikayesinden ilham almışsınızdır. Videomu izlediğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Eğer bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla içerik üretmeye devam edebilirim.
Yorumlarınızı da bekliyorum. Tesla'nın hakkında ne düşündüğünüzü ve gelecekte videolarda hangi konuları görmek istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı ve yaratıcı kalın.